Evet, ülkede asker yok. Şu an bir tavuk ayağı olsa da yesek ya. Buyurun, tavuk ayağı burada da var. Asya'da satıyorlardı. Gel vatandaş gel diye bağırıyorlar buradaki mağazaların önünde. Hayvanın derisine benziyor. Avlanmak yasak. Silahı elinize alıp herhangi bir canlıyı öldüremezsiniz. Tanıştığım bir market çalışanı $400 kazandığını söyledi aylık. Arkadaşlar şu su 1.2 Amerikan dolarına geliyor. Bu ne döneri bilmiyorum. Çünkü kırmızı güzel görünüyor. Herkese merhabalar. Şu anda Costa Rica'nın başkenti San Jose'den sizlere sesleniyorum. Yaklaşık 20 gündür Costa Rica'dayız. Panama sınırından başlayan yolculuğumuz şu an San Jose'ye bizi getirdi ve bugün size hem Costa Rica hakkında bilgiler vermek istiyorum hem de birlikte gelin San Jose nasıl bir yermiş, Costa Rica'daki insanlar başkentte nasıl hayatlarını geçiriyorlar, nasıl bir ortamları var onu göstermek istiyorum. Şehir çok tatlı bir şehir, sade bir şehir, yemyeşil bir coğrafya. O yüzden oldukça keyifli bir video olacak yine. Size iyi seyirler. Hadi bakalım bizim de gezimiz başlasın. Şehir çok sade. Böyle bir Amerika esintisi var. Yani böyle tek katlı evler, yollar, kullandıkları levhalara kadar bana orayı anımsattı. Biz şu gökdelende kalıyoruz. Burada $40 bir ev tuttuk. Şehrin en yüksek binalarından bir tanesi. Hostel falan daha pahalıydı ama bu arada. Bu bulunduğumuz mahalleyi şimdi size gezdireceğim. Ülkede yaklaşık 5 milyon kişi yaşıyor. Bu 5 milyonun 2 milyonu başkentte yaşıyor. Genelde kırsal şehirlerde, bölgelerde yaşıyorlar. Bir tarafı güneyinde Panama, kuzeyinde Nikaragua, işte Guatemala var, El Salvador var. Şimdi güneyinde Panama olduğu için burası özel bir yer. Neden? Meksika ile buraya kadar ki arada kalan ülkeler gelişmemişken Panama ve Costa Rica diğerlerine nazaran çok daha iyi durumda. Kişi başı gelir $400-600 bandında. Fiyatlar pahalı ama insanlar mutlu. Refahları fena değil. Hatta ama mutlulukla ilgili şöyle söyleyeyim. Google'a girin bakın. Dünyadaki en mutlu ilk 10-15 ülkeden bir tanesi. Neden? İlgili en enteresan şeylerden bir tanesi ordularının olmaması. Polis var ama neden orduları yok? Çünkü bu adamlar bir liderleri var. 1948'de bir başkanları geliyor bunların, başbakanları diyor ki komşuları da dahil lan diyor, biz niye birbirimizi öldürüyoruz? Hayat diyor ne güzel, gelin birlikte gelişelim diyor ve gidiyor bütün sınırlarını kapatıyor. Bildiğin çizgiyi çekiyor. Diyor ki bundan sonra diyor benim diyor tek amacım diyor toplumumun refahı diyor ve eğitim, sağlık, yargı böyle şeylere çok önem veriyor. Hatta Adalet Bakanlığı'nın girişine zaman yürütme, yargı yani burada görevler ayrılığı mıydı neydi? Kuvvetler ayrılığı vardır. Benim için en önemli şey hukuk diyor. Çağırıyor bütün bakanları, diyor ki gelin bakalım diyor siz kaç para harcıyorsunuz? Bütün bütçeleri çıkartıyor ve en çok paranın da orduya gittiğini fark ediyor. Bundan dolayı da orduyu kaldırıyor ve tamamen eğitim, toplumsal kalkınma için ne gerekiyorsa böyle şeylere adam bildiğin öncelik veriyor. Hatta 1987 yılında Nobel Barış Ödülü alıyor. İşte o adamın yaptığı bu girişimler sayesinde şu an günümüzde Costa Rica en azından diğer coğrafyadaki komşularına nazaran hem daha gelişmiş hem daha mutlu bir ülke. Burada da yine şehrin her yerinde grafitiler ve murallar var. Böyle tek katlı binaların dışlarına güzel güzel şeyler çizilmiş gençler. Seviyorlar sokaklarda yaşamayı, takılmayı. Şurada bir park var. Parkın içinden geze geze merkeze doğru sizi götüreyim diyorum. Orada sonra gördüğüm birkaç müze var. Onları da göstereceğim. Böyle birlikte takılırız. Yemyeşil coğrafya ya. Her yerde böyle parklar var gençler. Bir sürü park görebiliyorsunuz. Neden? Çünkü burası dünyanın en yeşil ülkelerinden bir tanesi. Toprak yüz ölçümünün %30'u ormanlarla kaplı. Yaklaşık 500.000 farklı canlı yaşıyor. O yüzden biyolojik çeşitlilik olarak dünyanın en zengin ülkelerinden bir tanesi ve bu şehirlere de yansımış. Biz şu an 1100 metre yükseklikteyiz. Hava serin. Sürekli bir yağmur yağıyor, bir açıyor, bir kapatıyor falan. Alıştık artık bu düzene. Ama şunu söyleyebilirim ki her yer pırıl pırıl oksijen kokuyor ve kafanızı estiğinde böyle parka geliyorsunuz. Şu duyduğunuz seslerde papağan sesi olması lazım. Birazdan görürsem göstereceğim. 2-3 gündür buraya gelip kafa dinliyoruz, dinleniyoruz.
Bu ağaçtaki de bütün kuşlar papağan. Burada şey gibi, yani böyle bizdeki sıradan bir kuş gibi her yerde papağan var. Bekliyorum ama çıkmadılar. Şansınıza bir tane papağan göremedik. Yani var, çok ileride var da bu kamerayla çekilmez yani. Ben görüyorum onu ama GoPro ile o kadar zoom yapamam. Hava ne kadar güzel değil mi? Güzel ya, Costa Rica keyifli. Tek sıkıntı pahalı olması. Çünkü Amerikalılar geliyor sürekli buraya sörf yapmaya. O yüzden fiyatlar felaket şişmiş. Özellikle hani otel moteli geçtim de gıda fiyatları ile ilgili önceki bölümü izleyenler biliyordu, görmüşsünüzdür. Yeme içme oldukça pahalı. Domates yiyeceğine et falan ye diyorlar ya. O kadar fark ediyor. Sebze özellikle inanılmaz pahalı burada. Şöyle şu parktan dolaşa dolaşa gidelim bakalım. Herkesin bir köpeği var burada, ne güzel. Köpeklerini böyle alıp parkta gezdiriyorlar. Tuvalete çıkarmış kadın muhtemelen mesela. Köpek konusunda çok zengin ama hiç kedi görmedik mesela. Sokaklarda hiç kedi yok. Köpek de çok yok sokakta ama evlerde yaşatıyorlar genelde. Bizim kaldığımız apartmanda neredeyse her ailenin bir köpeği var arkadaşlar. Şu bir kütüphaneleri, üniversite bölgesi aynı zamanda burası. Üniversiteler var. Çok sakin görüyorsunuz. Öyle hiç telaş yok. 2 milyon kişi yaşamasına rağmen oldukça huzurlu bir yer. Herhalde ondan mutlu bu insanlar. Aynı zamanda kafaları rahat, sakin. Hiç acele etmezler. Mesela gidersiniz bir marketten bir şey alırsınız. Böyle kasiyer 1 saat bekler yavaş yavaş. O yüzden stresli olmadığı için yaşam süreleri oldukça iyiymiş. 80 yaşına kadar falan yaşıyorlarmış. İnternette bayağı bir araştırma yaptım. Hepsi gelecek sırasıyla. Mesela dünyada en büyük muz üreticilerinden bir tanesi. O Chiquita muz var ya, buradan çıkıyor işte. Aynı zamanda kahve konusunda da çok iyi üretimleri var. Bir de avokado, ama mesela avokado çok pahalı kendileri üretmesine rağmen, muz bedava. Kahve de orta halli diyebilirim. Bu adamlar yılda 60 milyar dolar para kazanıyorlar. Kişi başı gelir 10-12 bin dolara geliyor ama tabii gelir adaletsizliği olduğu söyleniyor. Yani herkes eşit almıyor sonuçta. Ama mesela benim tanıştığım bir market çalışanı 400 dolar kazandığını söyledi aylık. Ama bu ülkede 400 dolar çok az bu arada, yani çok zor yaşarsınız. O yüzden adamların en büyük şeylerinden bir tanesi tarım, bir de hizmet sektörü. Buraya genelde böyle yabancı şirketlerin ofisleri için falan şey yapıyorlarmış. İşçilik daha uygun olduğu için açıyorlarmış ve ekspatlar varmış yaşayan. Hatta biz bayağı bir Amerikalı'yla tanıştık. Diğer kazandıkları para da buradan geliyormuş. Öyle çok bir yeraltı zenginliği, yani petroldür vesaire hiçbir şey yok bunlarda. Tamamen tarım ve hizmet sektörü konusunda para kazanıyorlar ama dediğim gibi mutlu ve huzurlu insanlar. Merkeze doğru San Jose'nin yürüyoruz. Bir caddeleri var. Bizdeki İstiklal Caddesi gibi düşünebilirsiniz. Biraz acıktık, hem orada bir şey yiyeceğiz hem de dolaşırız. Bakın mesela eleman çok güzel grafiti yapmış, mural yapmış. Artık hangisi doğruysa. Hola. Muhteşem bir sanat. Şuraya bakın arkadaşlar ya. Şehrin bütün duvarlarını böyle süslüyorlar. Adamlar eğlenmeyi, dansı, sanatı seviyorlar. Onlardan birini de canlı canlı gördünüz. Az önce siz de canlı canlı gördünüz. İnsanlar çok saygılı yani. Mesela fotoğraf çekiyorsunuz. Adam böyle 5 dakika çeksem bekler. Asla böyle bir telaş yok ve hani böyle çok güler yüzlü bir şekilde ya kusura bakma deyip geçiyorlar. 10 numaralar o konuda. Ülke Orta Amerika'daki eşcinsel evliliği resmileştiren ilk ülke. İlk ve tek ülke diyebiliyorum hatta. Bununla beraber eğitim düzeyleri çok iyi. %95 falan okur yazarlık oranları var. İşte bunların hepsi o başbakanlarından sonra gelen reformlarla olmuş. Dünyadaki bütün canlıların %5'i Costa Rica'da yaşıyor. 3000 kilometre kıyı uzunluğu var. Daha ne anlatayım? Dersimi bayağı iyi çalıştım. Hem size ülke hakkında bilgi veriyorum, hem de gezdiriyorum. Ben sadece gezmeyi sevmiyorum, bilgi vermeyi de seviyorum arkadaşlar. Siz de beğeniyorsanız, böyle videolar gelsin diyorsanız yorum yazın. Şimdi vamos, merkeze geldik. Yine bir parka geldik. Bir anıt var ortasında. Her 200 metrede bir park görüyorsunuz. Onlardan bir tanesi daha. Bak şu ötenlerin hepsi papağandı. Arkadaşlar çekebildiğimi bilmiyorum.
Sesleri geliyor. Ama bak şurada hepsi papağan şunların. Yeşil yeşil. Vallahi görünüyor mu bilmiyorum. Merkeze geldik. Vamos, adios. Şimdi biraz oraları dolaşacağız. Çok acıktık. Yemek falan yemek istiyoruz. Bir bagel yiyebileceğimiz bir yer var. Böyle simitin arasına işte bir şeyler koyuyorlar. Doyurucu. Orayı önermişler. Burada da yine evsiz birçok insan var ama tabi diğer ülkelere göre az. Bu durum her yerde var ne yazık ki buralarda ya. Ama burada Costa Rica'da güvenlik olarak hiçbir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Biz daha bir kere bile güvenlik konusunda tereddüte düşmedik. Gayet her şey okey ya. İnsanlar rahatsız da etmiyor. Kolombiya'daki gibi mesela. O yüzden güvenli diyebilirim. Onların İstiklal caddelerine geldik. Merkez caddeleri şu. Böyle herhalde bir kilometre falan gidiyor. Etrafında dükkanlar falan var. Ama şuradan bir su alalım. Susadık. Şöyle bir su alayım. Arkadaşlar şu su 1.2 Amerikan dolarına geliyor. 1 dolarları 1 dolar 650 bunların parası kolon. Şuna 870 vereceğim bir suya. Paketlenmiş ürünleri bulabiliyorsunuz her mağazada. Bir sürü şey var tabii ki ama şu elmanın taneyle satıyorlar. 1 dolara falan geliyor. Müzeye kaldı. Yani, müzelik elma. Kahve konusunda bak çok zenginler, göstereyim. Her yerde kahve makinesi var. Çok güzel tavukları var. Kocaman mesela hazır pişmiş. 4000'e satıyor. Yani 6 dolara falan. Zenginler bu konuda ya. Yeme içme konusunda her şeyi bulabiliyorsunuz ama dediğim gibi fiyatlar bayağı kallavi. Yani şu küçücük Haribo 1.3 dolar falan. Biz bayağı acıktık, hadi yemek yemeye gidelim. O kuş gitmiyor. Güvercinler bile rahat burada. San Jose yazısının önüne geldik şimdi. Evet, ülkede asker yok ama arkamda gördüğünüz bisikletli polisler var. Onlar da böyle rahat kafaları, hiç olay olmuyormuş gibi zaten takılıyorlar. Şimdi geldiğimiz caddede böyle abiler hediyelik eşya satıyorlar. Bileklik satanlar var. Kolye satanlar var. Aha döner var. Şu dönerciyi göstereyim size. Bu ne döneri bilmiyorum. Çünkü kırmızı. Domuz olabilir mi acaba? Ama is it karne? Karne. Ha. Etmiş. Dana etiymiş. Domuz değilmiş. Fiyatları ne kadarmış? Fiyatları da 2804 dolara falan geliyor. Güzel görünüyor. Deliciosa. Her 100 metrede bir Pizza Hut, KFC, hele McDonald's her yerde görebiliyorsunuz. Bütün Amerikan markaları burada da var. Ama biz böyle daha keyifli bir şey yemeye gidiyoruz şimdi. Az önce bir restorana gittik. Orada bir şeyler yiyecektik ama aradığım şeyi bulamadım. Aslında sonda gideceğim bir yer vardı yani. Tabii videonun sonunda kahve içmeye götürecektim ama şimdi gideceğimiz yer hem çok güzel olduğu için hem de aradığım şey orada olduğu için önceliğimizi oraya verdik. Şimdi sizi çok güzel, inanılmaz tarihi bir yere götürüyorum. İçindeki kafeyi de göstereceğim. Bayılacaksınız. Abi geldiğimiz yerin adı Teatro Nacional, yani ulusal tiyatro. Böyle çok tarihi bir yapı burası. İçeride oyunlar falan da oluyor normalde. Buraya dün bir kafeyi bulmak için gelmiştik. Meğer aradığımız kafe buranın içindeymiş zaten. Şimdi göstereceğim. Burada no necesito. No puede entrar. No, finito. No puede pasar. Entonces tienes que lavarte la mano ya. Yeah, I know. İçeriye girdiğinizde ya elinize şey sıktırıyorlar, dezenfekte, ya da gidin yıkayın diyorlar. Burası biraz hala o konuda sert. Elini yıkamazsan seni içeri almam diyor. Daha burada 3 gün önce maske kuralı kalktı. Aynı sayfada değiliz bu konuda. Ne yazık ki anlaşamıyoruz. Hiç, o yüzden biz de bıraktık yani. Ne derlerse eyvallah diyoruz. Artık içeriye girebiliriz. Vay vay vay. Bunların hepsi mermer ve şu kapılardakilerin de hepsi gördüğünüz sarı şeylerin altın. Saf altınmış. Bunlar da İtalya'da yapılıp gelmiş.
Şunu nasıl yaptın mesela tek parçada ya? 200-300 yıllık bir binanın içindeyiz şu an diye biliyorum. Mesela bunu 1893'te yapmış. Güzel ya, buranın ama en güzel yerini göstereyim size. Dıdıdıdım. Biraz sonra göreceksiniz. Cafe del Teatro. Böyle bir yer. Burada bir şeyler yiyeceğiz. Ya buranın kafesi çok güzelmiş. Ben rüyamda mı nerede gördüm bilmiyorum. Bagel yemek istiyordum. Tutturdum. Nesibe'nin de başının etini yedim. Yok. Halbuki adamlar bagel falan satmıyorlar. Şimdi bir sandviç söyledik. Somonlu. Bir de kahve söyleyeceğiz. Sadece tek bir sandviç yaklaşık 10 Amerikan doları sadece. Coffee with milk. Coffee con. Nasıl konuştun biraz İspanyolca? Biraz İspanyolca, biraz İngilizce. Arkadaşlar ben fotoğraflara bakmıştım bir şey sipariş etmeden önce çünkü artık akıllandık. Kocaman geldi yine. Tamam mı? Tam Amerikalılar geldiği için genelde buraya onlara göre bu yani. Ama bize göre bu çok büyük. Şu somona bakın. Biz şu somonu markette alsak aynı parayı öderiz. Vallahi çok güzel görünüyor. Heyecanımız dorukta. Kahve de geldi. Nesibe kahve içmeyi sevmiyor. Suyu var. Afiyet olsun. Nesibe az önce tadına baktı. Kafayı yedi. Bu nasıl bir şey ya dedi. Beni de heyecanlandırdı. Olağanüstü. Çok güzel değil mi? Harika. Vallahi. Somonu çok taze. Sandviç bu kadar nasıl güzel olabilir? Görüyorsun. İçinde şu kocaman kapkalın bir somon, avokado, domates, muhteşem bir sos. Yani gerçekten son zamanlarda nefessiz yediğim şeylerden birisi oldu. Kahve yine efsane ya. Daha hiç kötü kahve içmedik. Vallahi son zamanlarda keyifle yediğim harika yemeklerden birisi oldu. Bir sandviç bu kadar lezzetli olamazdı. Hani yüzümden de anlamışsınızdır zaten. Şimdi bunların direkt bir meydanları var. Başka da zaten bir şeyleri yok. Burada bir altın müzesi var. Oraya doğru gidiyoruz efendim. Yağmur başladı göstermelik. Burada bir yağıyor bir açıyor ve biz şu an yağışlı döneme denk geldik. Olsun yine de güzel. Serin serin geziyoruz. Bunu başka hiçbir yerde görmedik. Bence yanlış anlamışlar şu virüs için. İlk defa o kadar dünya turundayız 100 gündür. Beleşe bir yere girdik. Müzeler günüymüş. Gracias. O yüzden girişten ücret almadılar. Altın Müzesi'ni gezdik. İçerisi güzeldi. Bayağı zengindi de. Gelmişken uğranabilecek bir durak. Özellikle bu coğrafyanın binlerce yıllık tarihini ve altının süreçlerini, hikayesini, gümüşleri falan anlatmışlar. Ticaret lokasyonlarına bahsetmişler falan. Güzeldi, keyifli bir müze yapmışlar. Şimdi yine sokaklardayız. Böyle bu caddenin sonuna kadar yürüyeceğim. Devasa bir parkın olduğu bir bölge var. Müzeler var yine orada ama artık müze gezmeyiz başka. Bir süre sonra sıkılıyorum müze gezmekten. Parkın olduğu yere kadar dolaşalım bakalım. Paramız bitti. Şu Banco Nacional diye bir alan yapmışlar. Bir ulusal bankaların ATM'lerini koymuşlar. Buradan para çekmeye deneyeceğiz. İnşallah çekebiliriz. Hadi bakalım gönderdik. Geliyorum Nes. Olacak mı? 200.000 çekeyim. Correct diyelim, verecek mi bakalım. Veriyor mu? Garanti bankam ya. Garanti bankam. Şu an Geliyor. şey olsaydı bize, sponsor olsaydı tam oturacaktı bize. Tam yerine çıktı yolun. Vallahi verdi Nesibe. Ay paraları ne kadar tatlı. 200.000. Ben şu paralara bayılıyorum. Rengarenk. 300 dolar çektik. Yaklaşık olarak. Bize bu para yeter. Paraların üstünde bile hayvanları var. Yavaş hayvanları. Onların sembolü. Yani gezebiliriz, paramız var. Bu şehirde, ülkede adamlar sigarayı sevmiyorlar. Yani kolay kolay marketlerde bile sigara satıldığını göremezsiniz. Yani masa altından verirler ama sokaklarda bangır bangır sigara satıyorlar. Şunlar hep sigara sigara diye bağıran ablalar, abiler. Bak şu eleman mesela. Bu kültür bana çok farklı geldi çünkü bir restoranda kimseyi göremezsin. Barlarda gece hayatında bile kimse neredeyse sigara içmiyor. Ama sokakta böyle bir olayları var. Hava güzelleşti. Bir böyle yağacak gibi, bir açacak gibi ama serin olduğu için gezmesi çok keyifli. Bu ülkede bir de çok önemli bir şey söyleyeyim size arkadaşlar. Avlanmak yasak. Yani hiçbir doğanın içerisinde silah elinize alıp herhangi bir canlıyı öldüremezsiniz.
o kadar Costa Rica'da doğaya önem veriyorlar. Ve burada genelde yedikleri şeyler evet hep et, tavuk falan, balık çok yemiyorlar. Ve geldiğinizde görmeniz gereken bir market var, pazar var. O da şu Mercado Centro, yani merkez pazarı Türkçesi. Oraya girip orayı gezeceğiz şimdi. Bu pazar Google'a girdiğinizde mutlaka görülmesi gereken yerlerden birisi olarak biliniyor ve içerisinde böyle bakalım neler sattığını birlikte görelim. Şu sloth, yavaş hayvanları para birimlerinin üzerinde bire var. Hatta göstermiştim az önce parayı çektiğimde. Hediyelik eşyasını da satıyorlar. Her yerde görüyorsunuz. Öyle bir garibim canlı, böyle yavaş hareket eden. Kuzeye doğru çıktıkça zaten birkaç park var, milli park. Orada denk gelirse size gösteririm yine. O yüzden kanala abone olup bildirimleri açanlar bu güzel gezilere de ortak olacaklar. Pazarın içinde böyle baharatlar alabileceğiniz aktarlar var. Şöyle bir dalalım mesela. Şu Romero'ya benziyor. Romero zaten, evet. Yemeklerde falan çok güzel koku veriyor. Böyle daracık bir pazar. Yine aralardaki mekanlarda yemek yiyen yerel halk var. Ne varmış daha çok? Meyve suyu satıyorlar muhtemelen. Sütlü meyve suyu. Onun da fiyatı 2 dolara falan geliyor. 2,5 dolara. Marisquerías. Okay. Delicioso. Sábado. Bu deniz mahsullerini yiyebileceğimiz bir yer var mı diye sordum. Çok güzel görünüyordu çünkü. Baksana, ilk defa böyle bir şey görüyorum. Sanki keçi boynuzunun Ben de onu diyecektim, biliyor musun? büyütülmüşü gibi. Yeşili. What is this? Meyve, guava meyvesi. Şimdi bak böyle açmış yiyor adam. Başka ne var? Kavunlar var. Çilekler var şurada. Ne ararsanız var. Tropikal meyve zaten cenneti. Pazar güzel. Ermanom ya. Verdi, tadıyorum. Pamuk şekeri gibi. Mesela kayısının dışı var ya. Kayısının dışını sanki yiyormuşum gibi böyle. Ama tatlı. Şöyle içi çok çekirdek. Kocaman şey verdi, içi hep çekirdek çıktı. Hep şey çıktı içi. Beğenmedim. Kasabım. Domuzlar var, danalar var. Fiyatları 10 dolara falan geliyor. Bu yalnız Yaklaşık kıyma olarak. değil. Kıyma ama ya. Rengi biraz farklı. Ama şurada, yani ben et konusunda bu ülkeyi çok sevmedim ama balıklar falan pırıl pırıl, cam gibi. Şöyle adam bak ne güzel ayırmış hepsini, pilotolamış. Onların fiyatları yarım kilosu 4000'miş mesela bunun. Şurada karidesler var. Yarım kilosu 4500, yani kilosu 9015 Amerikan dolarına geliyor. Ki ufacık karidesler. Biz bunları Panama'da devasa olanların 3-4 dolara alıyorduk. O yüzden yani bir tarafı Atlantik, bir tarafı Pasifik Okyanusu. Bu kadar nasıl pahalı oluyor? Balık işi anlamadım ben. Yani Panama'da görmüştünüz. O videomu izleyenler ne demek istediğimi daha iyi anlayacaklardır. Şu an bir tavuk ayağı olsa da yesek ya. Ama ayağı, yani butu falan değil. Ya biliyorum, gösterecek. Buyurun, tavuk ayağı burada da var. Asya'da satıyorlardı. Bunu haşlayıp çorbasını yapıyorlar. Kelle paça gibi düşün işte. Ne farkı var? Bunun kilosu 1200'müş. Yani 2 dolara falan geliyor. Böyle çarşı pazar gezip halkı görmek, gözlemlemek, anlamaya çalışmak. Burası o yüzden çok güzel bir durak oldu. Yani az önceki çoğu gezdiğimiz yer beni çok etkilemedi ama burayı bayağı sevdim. En azından böyle halkı daha iyi gözlemleyebiliyorsun. 1973'ten beri olan bir restoran, Marisquería. Adamlar az önce burayı önerdiler. Deniz mahsulü konusunda. Hola hermano. Menü. Por favor. Gracias. Şöyle alalım. Gel Nesibe. Bakalım neler varmış. Buraya kadar gelmişken bir deniz mahsulü yemeden gitmek olmaz. Çok taze görünüyor çünkü. Kokteyl diyorlar. Bu ceviche, yani bizdeki ne olur? Meze mi? Karidesin mezesi. Ha, mesela. Limonlu. Mesela ceviche dedik, böyle deniz mahsulü karışık oluyor. Sadece isterseniz karides olarak alabiliyorsunuz. Bu coğrafyada çok meşhur. Bunun muhtemelen en kralını Peru'da yiyeceğiz. Ama buraya gelmişken de bir tadalım. Media. Medio. Ah, yo, full, entero. No. Uno entero. Gracias. Şimdi karides kokteyli söyledik. Bakalım nasıl bir şey gelecek. Ben merak ediyorum. Biz sürekli acık yiyoruz, geziyoruz. Biraz yürüyoruz. Ama keyifli ya. Şu ana kadar iyi gidiyor. Şöyle bir karides geldi tabakta. İçinde soğan var. Haşlanmış karides gibi düşünebilirsiniz bizdeki. Yanında böyle kraker getiriyorlar. Bu krakerle yemek kültürü her yerde var. Chile.
Soslar mı? Ha, şile sosu var. Limon istedik. Böyle turunçgil mi oluyor? Ne oluyor? Mesela Portakala benziyor. Kokusu da portakal gibi. limon böyle geldi. O zaman vamos. Hadi afiyet olsun. Hakkınızı helal edin. Birinin bunu deneyimleyip anlatması lazımdı. Çok ekşi. Soğan ağırlıklı. Bunu bunun üstüne koyup yiyorsun. Evet. Daha ilerini yedik. Evet. Yalan söylemeyeyim. Ama onlar bunu böyle yiyorlar. Biz de böyle deneyelim. Ne oldu şimdi krakerin üstüne koyunca? Aslında kraker olarak değil, çoko. Ekmek yemedik dedik ki kraker diyorlar. Abi de arkadan sana bakıyor, beğendin mi diye. Delicioso. Ayıp olmasın. İçine kişniş koymuşlar. O biraz hevesimizi kırdı ama fiyat performans olarak ne kadar 4000 kolondu. Çok bir şey değil. Ve içine full karidese Evet. doldurmuş yani hani kendimiz alsak bu kadar para tutardı eminim. Size bu paraları göstermeden etmek istemiyorum bu videoyu. Bakın abi paralar hep böyle. Hepsinde hayvan var. Bir figürü koymuşlar hepsine. Ve paranın arkası görünüyor şöyle plastik gibi. Yani yırtılmıyor, yanmıyor gibi. Para gayet temiz, minimal, küçük. Biz buranın parasını çok sevdik. Buradan başka ülkedekilere örnek olsun. Şurada Pro Vida yazıyor ya, bunların yaşam şeyi bu, sloganı. Tam Türkçesini bilmiyorum. Birkaç kaynakta görmüştüm. Şimdi pazarı gezerken böyle bir sürü hediyelik eşya alabileceğiniz dükkanlar var. Ala! Mesela buna bıçaklarını falan koyuyorsun galiba. Aa, sapan var neyse. Çocukluğumuzdaki. Böyle dolanalım birazcık daha, gel. Tabii meyve sucu var. Yani halim kalmadı. Yoksa içerdim de. Guanabana. Guanabana meyvesi. Şurada mango var. Karpuz falan var. Ha, guanabana, yeah, I know. Açılmış hali o. No, no. I'm full. Thank you very much. Ne kadar tatlı bak, görüyorsunuz. Burada envai çeşit meyve suyunu alıp istersen de yiyebiliyor musun galiba. İstersen sıkıyor şurada. Bak. Poşete de koyuyorlar galiba değil mi? Ne suyunu? Ava. Mosquitos. Ha, böcekler gelmesin diye yapıyormuş. Abi böyle işte hep güler yüzlü, güleç insanlar ya. 10 numaralar vallahi. Yine burada da bakın bir sürü tezgah var. Hepsi balık şunların. Buradan direkt alıp yapabiliyorsunuz. Şunlar ahtapota benziyor. Yengeçler var. Şurada midyeler var. Ceviche yapıyorlar burada. Güzelmiş bu pazar. Renkli, sevdim. Her yer mis gibi kahve kokuyor. Mis. Buram buram. Güzelmiş burası. Yavaştan çıkalım buradan. Evsizler var burada da pazarın içinde de. Yani çorba parası istiyorlar genelde. Öyle bir zararları yok yani. Bir tehlikesi de yok. Costa Rica'da bunu hiç hissetmedik, yine söylüyorum. Artık gün bitiyor, ahali böyle oturmuş dinleniyor. Burada hep böyle mağazalar var. Şurada ayakkabı satan bir dükkan var. Şurada kıyafet satan dükkanlar, butikler var. Aradığınız birçok şeyi burada bulabiliyorsunuz. Bayağı zengin. Bak arkamda mesela bir kadın var. Kapının önüne çıkıyor dükkanın. Bildiğin gel vatandaş gel diye bağırıyorlar buradaki mağazaların önünde. Hatta bazen mikrofonda falan çağırıyorlar. Kapının önüne, direkt sokağın önüne çıkıp. Ha bak şurada var mesela, göstereyim. Bir yandan müzik açıyor eleman. Bir yandan dükkanın önünde hoparlörle gel vatandaş gel. Ay, görüyorsunuz değil mi ne kadar mutlular, pozitifler. Onlar pozitif oldukça sen de pozitif oluyorsun. Bu da burada Hermano'nun biri. Şunlar ne acaba, nesi be ya? Çok enteresan. Deri gibi. Hayvanın derisine benziyor. What is this? Chicharrón de concha. Chicharrón de carne. Cerdo. Ha, domuz şeyiymiş ha. Tabi burada çok fazla domuz tükettikleri için her yerde görebiliyorsunuz. Zaten en ucuz şeylerden birisi de domuz eti. O az önceki de domuzun bir şeyiymiş. Chicharrón bir şey dedi. Bilen varsa yazsın. Şimdi o turistik bölgeden çıkınca bir anda böyle atmosfer değişti ya. Farklılaştı yani. Polisleri geçtikten sonra daha da yerelleşmeye başladı. Hatta birçok TripAdvisor'da vesaire gece siz yine de temkinli olun gezerken diye yazmışlar, pek tabii ki uyarmışlar. Şimdi çok güzel bir parkın olduğu bir bölge var, oraya gidiyoruz.
Amerika ile araları bu adamların bayağı iyi. Bakın onların okul otobüslerini bile kullanıyorlar. Her yerde var. Şehrin en büyük parklarından birisi olan Sabana Park'a geldik. Şimdi buraya dolaşacağız. Girdik bakalım nasıl bir yermiş. Burayı da mutlaka görün yazmışlar internette. Ya yine millet köpeğini almış dolaştırıyor. Çok büyük bu arada, yani böyle dev bir parka benziyor haritadan baktım. Öyle bir günde falan gezilecek bir yer gibi değil. Size artistik bir görüntü çekerim dedik ama aklımız GoPro'da kaldı, çalacaklar diye. Park sakin. Kuş sesleri var fıstık gibi, böyle sevgililer ağaçların altında takılıyorlar. Aa, biraz bakımsız gibi geldi. Şöyle birazcık daha ortasına gidelim. Aa, bu tarafı güzelleşti işte. Tam ortasına geldik. Böyle yürüyüş yapabileceğiniz yollar var. Her yer yemyeşil vallahi, mis gibi oksijen var şu an bulunduğumuz yerde. Oldukça da sakinmiş. Burayı sevdik. Çok güzel bir yere geldik. Burayı bayağı övmüşlerdi. Dedikleri kadar varmış. Parkın ortasında koca bir göl var. Allah, bu böyle bir yerleri çok seviyorum işte ya. Keşke bizim bütün şehirlerimizde de bu kadar güzel parklar, göller olsa ya. Vay vay, güzel bir manzarası da var. Şu duyduğunuz bütün gürültü papağanlardan geliyor. Şunların hepsi papağan. Hani ters ışıktan dolayı net değil ama bak, rengarenkler. Dur şöyle yakından göstereyim. Bak. Gagaları kırmızı. Çok güzeller. Burada bildiğin her yerde görebiliyorsun. Bak bir tanesi. Aa, gitti. Sevgili dostlar, izlediğiniz için teşekkür ederim. Biz böyle San Jose'de, başkentte gezdik. Günümüzü de sizinle paylaşmış oldum. İnşallah sonraki bölümlerde böyle artık bu kıtanın kuzeyine doğru, Meksika'ya doğru yol alıyor olacağız. Hem bu ülkenin size kuzeyini gösteririm, hem başka ülkeleri de. Dünya turum zaten Allah izin verirse devam ediyor olacak. Sizlerle de inşallah güzel yerler görüp bu deneyimleri paylaşırız. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Costa Rica'dan selamlar.